Çok sayıda mesaj geliyor, çok sayıda soru geliyor ve diyorsunuz ki Bilal abi daha aydınlanmadı mı? Bilal abi bu işin üzeri mi örtülecek? Bilal abi son durum nedir? Güllü'nün vefatıyla ilgili. Bazı dostlar da Çınarcık'ta tanıdıklarının tehdit edildiğini söylüyorlar. Güllü'nün kızı tarafından, Güllü'nün e, kızının arkadaşları tarafından. Örneğin Caner Toygar, Caner'i yıllardır tanırım. Kendisi Esra Erol'un programında muhabirlik yapıyor biliyorsunuz Caner. Caner'in bir feveranı var. Beni Güllü'nün kızının çevresinden bazı insanlar tehdit ediyorlar. Çınarcık'a gelme, sana şöyle yaparız, böyle yaparız şeklinde. Ve Caner de bu konuda hiçbir korkusunun olmadığını, ne yapacaksanız çıkın yapın, ben Çınarcık'tayım, buradayım diye onlara cevap verdiğini söylüyor. Olaylar dostlar Güllü'nün kızının aleyhinde gelişiyor. Bu konuda bana ulaşan ve benim edindiğim izlenimleri sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Beyaz TV'de Esra Ezmeci bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Programcı arkadaşım ve her gün bu programında Güllü'nün ölümüyle ilgili ilginç konuları işliyor ve kendisi bu konunun bir cinayet mi yoksa normal bir ölüm mü olduğu konusunda e, bu işi araştıran hem polis teşkilatına hem savcıya oldukça ilginç malzemeler çıkartıyor programda. Ve o programda benim de izleyip not aldığım bazı hususlar var. Onları size anlatacağım. Güllü'nün kızının yakın arkadaşı Bircan Dülger. Biliyorsunuz daha önce de söz etmiştim. Ferdi Aydın'ın, Güllü'nün patronunun yönlendirmesiyle savcıya gidip ifade vermişti. Ve Güllü'nün kızının kendisine gönderdiği mesajları da savcıya iletmişti, anlatmıştı. Abla annemi öldürmek istiyorum. Ölmüyor, bir türlü ölmüyor. Ne zaman ölecek? İşte bildiğim birisi var mı? O annemi öldürmek için yardımcı olsun anlamına gelecek mesajlarını savcıya anlatmıştı. Güllü'nün kızından gelen Bircan Dülger bu sözünü ettiğim televizyon programına katılıyor ve Güllü ablanın camdan düştüğünü öğrenince aklıma ilk Tuğyan geldi. Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben ikna etmeseydim daha önce Güllü abla bir arabayla uçurumdan aşağıya atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi. Cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım ama çok pişmanım. Keşke yapmasaydım dedi. Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştuk. Onu ikna etmeye çalıştım diye bir söylemi de var Bircan Dülger'in. E, Çok çarpıcı. Eğer Güllü Güllü'yü mutlaka öldürmek istediğini kızının söylüyor ve Güllü abla bir arabayla uçurumdan aşağı atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi diye de Güllü'nün kızının annesiyle ilgili kurduğu planı anlatıyor Bircan Dülger. Bircan Dülger'in katıldığı programı izledim. Bircan Dülger'le ilgili daha önce Ferdi Aydın'la da konuşmuştum. Ferdi Aydın e, Yalova'ya, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına Bircan'ı ve diğer tanık Çağrı'yı götürmüştü, Çağrı Bey'i. E, o günlerde de Bircan Dülger'in son derece samimi olduğunu ve doğru söylediğine inandığını söylemişti Ferdi Aydın. Benim de izlediğim kadarıyla Bircan Hanım son derece düzgün bir karaktere benziyor. Son derece tutarlı konuşuyor.
Ferdi Aydın'ın şu sorusu çok enteresan. Mesela arkadaşlar, Ferdi Aydın'ın Güllü'nün düştüğü saniyeden bahsediyor. Ferdi Aydın diyor ki o anda niye çığlık atılmadı? Yani kızı niye o anda çığlık atmadı? Annesinin düştüğü anda. Ya orada bir gürültü kopuyor zaten. Kadın düşerken sağa sola çarpıyor. O anda çığlık yok. Düştükten sonra kapıdan çıkarken çığlıklar atılıyor. Kapıdan çıkarken gördünüz zaten kamera görüntüsünü arkadaşlar. Güllü'nün kızı ve Sultan annesi düştükten sonra, Güllü düştükten sonra evden dışarıya fırlıyorlar ve fırlarken orada çığlıklar atılıyor. Daha öncesinde kızının attığı bir çığlık yok. Oysa ki Güllü düşerken sessiz, sakin bir şekilde düşmüyor. Yani suyun içinde böyle yüzer gibi, denizin içinde, denizin dibine dalar gibi, böyle tereyağdan kıl çeker gibi sessizce bir düşüş yok orada. Bizim kulağımıza gelen, kameralardan kaydedilen seslerden kulağımıza gelen Güllü düşerken sağa sola çarpıyor ve o çarpmaların, o darbelerin sesi yankılanıyor. O sırada çığlığı atması lazım dönüp annesinin düştüğünü görünce normalde. Ve Ferdi Aydın haklı olarak soruyor. O anda niye çığlık yok diyor. Yani bu çok haklı bir soru arkadaşlar. Ve Güllü'nün kızının etrafındaki herkesi tehdit etmesi, bu konuyla ilgili olarak konuşan, araştıran herkesi bir şekilde tehdit etmesi. İlla kendisi tehdit ediyor diye bir şey yok. Ona bağlı çocuklar, yaşı 18 yaşından küçük, torbacılık yapan Çınarcık'ta bilinen çocuklar adeta bir çete gibiler, bir çete oluşturmuşlar. Bu konuda zaten insanların katıldıkları programlarda ve sosyal medyada çeşitli söylemleri var. Apartmanın yöneticisini tehdit etmiş Bircan. Ferdi Aydın'a söylemiş yönetici ve yönetici çok korkuyor. Binanın yöneticisini tehdit etmişler. Benimle konuştu. İşin içinde bir de bir avukat varmış arkadaşlar. Eğer Tuğyan, Güllü'nün kızı bu konuyla ilgili tutuklanırsa onunla birlikte başkaları da mutlaka tutuklanacaktır. Bir avukatın da Tuğyan'a akıl verdiği, çok uzun zamandır akıl verdiği, yol gösterdiği söyleniliyor. Bunu hem Ferdi Aydın biliyor hem de tanık savcıya, başsavcıya ifade veren Çağrı biliyor, Çağrı Bey biliyor. Ve bu avukatın Tuğyan'ın akıl hocası olduğu söyleniyor. Ferdi Aydın'ın çok çarpıcı bir sözü var. Bunu kendi kulaklarımla duydum. Bir akşam sosyal medyada geçen gün, bundan 2-3 gün evvel sosyal medyada gezerken Ferdi Aydın'ın katıldığı bir sohbet programına denk geldim ve Ferdi Aydın orada dedi ki Güllü ablanın mezarı açılacak dedi. Yani bir de böyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyledi. Güllü'nün ölümüyle ilgili, Güllü'nün vefatıyla ilgili demek ki onun cesedi üzerinde yeni bir inceleme yapmaya gerek görmüş ki adalet sistemi, sayın savcılar böyle bir durumdan söz etti Ferdi Aydın. Yani bir de bu dosyaya üçüncü bir savcı atandı. Yani adalet sistemi bazılarının zannettiği gibi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmayı hiçbir zaman başıboş bırakmış değil. Aksine son derece titiz bir şekilde bu konu araştırılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Ve bu Bircan Dülger diyor ki Tuğyan'la ilgili bana her şey sahte geliyor. Ağlaması, gülmesi her şey sahte geliyor. Bu Bircan'ın çok yakın, Bircan Tuğyan'ın çok yakın, 15-16 yaşından beri tanıdığını söyleyen arkadaşı. Tuğyan'ın ne kadar yalancı olduğunu bütün Çınarcık biliyor diyor.
Tuğyan'ın kendi menfaati konusunda yapamayacağı, harcayamayacağı kimse yok diyor. Ve dayısı Raşit de Güllü'nün erkek kardeşi Raşit Bey de Cumhuriyet Savcısına ifade verdi bu olayla ilgili ve o da olayın cinayet olduğuna inandığını söyledi. Bunlar son günlerde olan bu konuyla ilgili olarak gelişen ilginç ilginç gelişmeler arkadaşlar, yaşanan ilginç gelişmeler ve Ferdi Aydın'ın söylediği çok çarpıcı bir şey daha var. Onu şimdi söyleyeceğim ama ondan önce Bircan şu konuyu yeniden anlattı. Esra Ezmeci'nin programında yeniden anlattı. Ve olaydan sonra, o gün öğleden sonra yani ölüm meydana geldikten sonra Bircan Güllü'nün evine gidiyor. Çok kalabalık. Güllü'nün evi çok kalabalık. Karşı daireye geçiyor. Yani o Deniz denen Çiğdem asıl adı yardımcısının, Güllü'nün eski asistanının evine geçiyor. Ve Tuğyan'la Sultan da oraya geliyor. Tuğyan Bircan'ın yanına oturuyor. Ve hep ağlıyor Tuğyan. Ve Bircan'a diyor ki durup dururken sessizce kimsenin duymayacağı bir şekilde abla ben yaptım. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Bunu söylerken de ağlıyordu diyor Bircan. Çiğdem'in evindeydi ve salondaydık dedi. Esra Ezmeci sordu. Peki sence doğru mu söyledi bunu? Evet dedi. Doğru söyledi bence dedi. Peki niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Devamlı ağlıyor. Cenazede de ağlıyordu. Kendisi annesini öldüren bir insan neden böyle sürekli ağlıyor ve sesi de kısılacak kadar haykırıyor, bağırıyor, çığlık atıyor. Tuğyan çok üzgün, çok ağlamaklı rolünü çok kolaylıkla yapar diyor. Çok tehlikeli bir insan olduğunu anlatıyorlar arkadaşlar Tuğyan'ın. Yani bir insan profilinden çok daha değişik bir şekilde anlatıyorlar Güllü'nün kızını. Peki dedi Esra Ezmeci, sizin konuşmalarınızı hiç kimse duydu mu? Salonda olan başka kimse duydu mu? Hayır, hiç kimse duymadı dedi. Zaten çok sessiz konuştu ve sesi de kısıktı dedi. O yüzden hiç kimse de duymadı. Yanımızda da kimse yoktu. İnsanlar bize en yakın insanlar kanepenin diğer uçlarında oturuyordu dedi Bircan Tuğyan'ın bu itirafından bahsederken. Tuğyan'dan herkes korkar, herkes çekinir. Onu tanıyan insanlar hep söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü Tuğyan'ın çevresinde ondan yaşça çok küçük bağımlı insanlar barındırıyor. Bunlar aynı zamanda torbacılar. Bir çete gibi oluşmuşlar iddialara göre. Evet arkadaşlar ve Ferdi Aydın'ın söylediği çok çarpıcı bir başka konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Yazık oldu değil mi Sümeyye? Yazık oldu. Nisanur Güneş, aleykümselam. Güllü'ye nur içinde yazsın. Çok üzücü, yazık diyor Nur Hayat. Aynen öyle Nur Hayat. Çok çarpıcı bir detay verdi Ferdi Aydın. Tuğyan'ı gemiyle kaçırmak için gemi bakıyorlar diyor. Gemi bakıyorlar. Bunu yapan o evli olan sevgilisi Tuğyan'ı kaçırmak istiyor. Yurt dışına kaçırmak istiyor. Irak'ta bazı tanıdıkları var. Irak'taki bazı tanıdıkları aracılığıyla Tuğyan'ı yurt dışına kaçırmak istiyor. Evli olan sevgilisi Güllü'nün ilişkisine karşı çıktığı, onunla ilişki kurmasına karşı çıktığı o adam Tuğyan'ı kaçırmak istiyor. Ve zaten Tuğyan'ın annesini öldürmek istemesinin de sebebi o evli sevgilisiyle ilişkisine izin vermediği, onu sürekli olarak bu adamdan ayrılacaksın, hiç yakışıyor mu sana şeklinde o kervanla ilişkisini bitirmesini söylediği için
annesini öldürmeye karar verdiği de iddia ediliyor. Hem Bircan tarafından yakın arkadaşı hem de diğer onu tanıyanlar tarafından. Şimdi Tuğyan'ı bu kervan gemiyle yurt dışına kaçırmak için gemi ayarlamaya çalışıyorlar. Bunu Irak'taki yakın bir arkadaşı da bir yandan bu işleri iyi bilen bir arkadaşı da bir yandan ona yardımcı olmaya çalışıyor. E, Avukatı onunla birlikte e, Tuğyan'ı savunan avukatı ise yurt dışına falan çıkmana gerek yok, merak etme. Bu işten, bu soruşturmadan bir şey çıkmayacak. Eğer kaçarsan o zaman bu ihale sana kalır. Sen suçlu ilan edilirsin ve bu işten bu işten büyük zarar görürsün. Dursun Çelik, merhaba güzel kardeşim. İyiyim, sen nasılsın? Nur Hayat, maalesef hep kötü haberler alıyoruz, değil mi? Maalesef. Dolayısıyla Tuğya'nın yurt dışına kaçacağını, kaçmak istediğini Ferdi Aydın da söyledi ve herkesin dileği savcılık bu konuda bir an önce gerekeni yapsın ve konuyu çözsün, aydınlatsın, insanlar rahat etsin. Peki dostlar, saat 19'da, bu akşam saat 19'da Astrolojinin Prensesi İpek Canbulat'la canlı yayınım var. Magazini konuşacağız. Saat 19'da buluşalım, olur mu? Beğen yaparsanız ve takip etmeyen dostlar beni takibe alırsa çok memnun olurum. Beğen yapmanız bizler için çok önemli. Ve bu arada katıl butonuna basarak da yönlendirmeleri takip ederek de özel abonem olabilirsiniz dilerseniz. Sevgiyle kalın.